Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz yeni doğan bebek patik modelinin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Bir kere de örülüp biten bir patik modeli oldu. Yapımı gerçekten çok kolay. İlk defa iki şişli örgüye başlayanların da rahatlıkla örebileceği bir model oldu. Hepinize mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi gerekli malzemelere geçelim. Bir adet tek renk patiklik ip kullandım. Dikiş için bir adet iğnem var ve 3 milimetre şiş kullandım. Ve makasım var iplerimi kesmek için. Malzemelerimiz bu kadar. Şöyle örülmüş bitmiş hali de bakın elimde görüldüğü gibi. Şimdi sizlere ölçü de vermek istiyorum. Çünkü hani elden ele örgüler değişir. Bakın şöyle 19 santim uzunluğunda. Şu kısmını boydan ölçelim. Şöyle 8,5-9 santim uzunluğunda. Bu kısmı da bu şekilde. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, şimdi patiğimizin örgüsüne başlayalım. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Başlamadan onu sizlere söyleyeyim. İlmeklerimi ise bu şekilde atıyorum. İlmeklerimi çok sıkı atmıyorum ilk başlarken. Böyle yumuşak, gevşek bırakıyorum ki esneme payı olsun. Çok sımsıkı atarsak böyle sonrasında hiç esneme payı olmaz ve gerdirmeye başlar patiğimiz. Rahat giymesi olmaz ve orantısız olur. O yüzden böyle ilk başta ilmeklerimizi böyle gevşek atalım. Çok sıkı atmayalım. Bu şekilde 48 tane ilmeği şişime atacağım. Evet, böyle 48 adet ilmeğimi şişime attım. Bakın başlangıç ipim burada. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örmeye başlıyorum. İlk ilmeklerimi her zaman örmeden alıyorum ben. Örmeden bu şişime aldım. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. Attığım ipi ilmeğin içinden çıkarttım. İlmeği şişime aldım. İpimi şişimin üzerine attım. Attığım ipi ilmeğin içinden çıkarttım. Bu şekilde ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. İpimi böyle arkaya attım. Son ilmeğimi düz örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum ki ben böyle kenarları daha düzgün ortaya çıkmış oluyor örgünün. Şimdi burası örgümün arka yüzüydü. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın örgünün ön yüzünü sizlere göstereceğim. Böyle daha düzgün bir görüntüsü var. Burası örgünün ön yüzü. Şu an örgünün ön yüzündeyim. Her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ve diğerlerini yine aynı şekilde ters olarak örüyorum. İlmeği şişime alıyorum. İpi üzerine atıp ilmeğin içinden çıkartıyorum. Bu şekilde ters örgüyü örüyorum ben. Bakın şöyle göstereyim. Bir diş haroşa sırası örmüş olduk örgünün ön yüzünde. Şimdi sıra sonuna kadar gidelim. Yine son ilmeğime geldim. Onu düz olarak ördüm. Bakın burası örgümün ön yüzü. Bir diş haroşa sırası ördüm. Haroşa sırasını ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz öreceğim. Örgünün ilk ilmeğini ve son ilmeğini hep bu şekilde örüyorum. Aradakileri ters olarak öreceğiz ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturacağız. Şu an bir diş haroşa sırası ördüm.
İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve toplamda ön yüzünden saydığımızda 12 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde ben sıralarımı tamamladım. 12 diş haroşa sırası ördüm. Birlikte sayalım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 diş haroşa sırasını ördüm. Dediğim gibi örgümün ön yüzündeyim. Şimdi 10 tane ilmek bu taraftan, 10 tane ilmek bu taraftan keseceğiz. Şimdi kesme işlemini nasıl yapıyoruz? Yani 10 tane ilmeği eksilteceğiz burada. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. 1 ilmek eksilttim. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. İkinci ilmeği eksilttim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Üçüncü ilmeğimi eksilttim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Dördüncü ilmeğimi eksilttim. Bakın bu şekilde. Aynı şekilde devam edelim. 10 ilmek olana kadar keselim. Evet, 10 tane ilmeğimi buradan bakın bu şekilde kesmiş oldum. Eksilttim. Şimdi örmeye devam ediyorum. İlmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Sıranın sonuna kadar gidelim. Bu bizim 13. sıramız. 13. sıramızda kesme işlemini yaptık. Evet, bakın bu şekilde sıranın sonuna geldim. Şimdi 10 ilmek de bu taraftan dönüşte eksilteceğiz. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim bakın. Böyle bu tarafa giderken 10 ilmeği de bu taraftan keseceğiz. Yine aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. 1 ilmek eksilttim. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İkinci ilmeği eksilttim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Üçüncü ilmeği eksilttim. Böyle 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeği de buradan eksilttim. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 28 ilmeğimle örmeye devam edeceğim. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgünün ön yüzüne geçiş yapalım. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın 10 ilmek buradan, 10 ilmek buradan eksilmiş oldu. Ortadaki 28 ilmeğimle devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bir diş haroşa sırası 28 ilmeğimle öreceğim şimdi. Yani ön sırada ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğim. Arka sıraya geçtiğimde yine ilmekleri ters olarak öreceğim. Örgünün ön yüzüne geldiğimde bir diş haroşa sırası örmüş olacağız. Evet, şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim. 28 tane ilmeğimle bakın böyle bir diş haroşa sırası ördüm. Şimdi bağcık geçireceğimiz delikli kısımları yapacağız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yanındakini ters olarak ördüm. Sonrasında ipimi şişime şöyle bir doluyorum. Böyle bakın. Böyle doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Burada bir dolayarak artma yaptım. 2 ilmeği örerek arttırdığım ilmeği eksiltmiş oldum. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Böyle devam ediyorum. Bir dolayıp 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Bir dolayıp 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Bir dolayıp 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar devam edelim. Bir dolayıp 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Bir dolayıp 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum.
bir dolayıp 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum. Bakın en son 2 ilmeğim kaldı. Onların ikisini birlikte böyle tek tek ördüm. Şöyle göstereyim. Böyle örmüş oldum. Örgümün ön yüzündeydim. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Sonrasında 5 diş haroşa sırası örelim. 6. sırayı örerken ilmeklerin tamamını keserek örgümü bitirmiş olacağım. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şu delikli kısmı yapmıştık en son. Sonrasında bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırası ördüm. 28 tane ilmeğim var. Bu 28 tane ilmeğimi şu an örgümün ön yüzündeyim. 6. diş haroşa sıramı örerken ilmeklerimi keserek, yani kapatarak örgümü bitirmiş olacağım. Yine aynı şekilde kapatıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe geçiriyorum. 2 ilmeğin ikisini bir ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. Böyle 2 2 örerek tek ilmek kalana kadar devam edelim. Bu ilmek kapatmayı çok sıkı yapmayalım. O zaman burası böyle gevşek olmaz. Giyerken ayağı rahatsız eder. Aynı şekilde ilk başlangıç kısmında da ilmek adarken gevşek atalım. Böyle çok sıkı bir kapatma yapmayalım. Yumuşak, ilmekleri sıkmadan bu şekilde kapatarak ilerleyelim. Şöyle esneme payı bırakalım. Son bir ilmeğim kaldı. Şimdi burada ipimi biraz uzun keseceğim ve bu ipimle patiğimi dikmek için kullanacağım. Şöyle ipimi kestim. Kestikten sonra bakın şöyle ilmeğimi çekiyorum. Bu şekilde şöyle sıkalım. Ve örgümü tamamlamış oldum. Şimdi bu ipime iğnemi geçirip dikmeye başlayacağım. Bakın patiğimin örgüsünü bitirmiş oldum. Evet, şimdi burada böyle uzun bıraktığım ipim vardı. Ona iğnemi geçirdim. Şimdi dikimine başlayacağım. Burası örgümün düz tarafı. Şöyle tersini çevireceğim ve tersinden dikerek patiğimi tamamlamış olacağım. Şöyle buradan dikmeye başlayalım. Öncelikle buraya şöyle düğümlü şekilde bir dikiş atıyorum. Ve şöyle bakın dikmeye başlıyorum. Şu iç taraftaki ilmekleri alıyorum, bakın şöyle. Karşılıklı gelecek şekilde. Böyle yumuşacık, hiç rahatsız etmeyen örgü şeklinde bir dikiş yapmış oluyoruz. Bakın böyle iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Şöyle dikmiyorum, bakın. Şu şekilde dikmiyorum. Şöyle iç tarafta birbirine karşılıklı gelen ilmekleri alarak böyle dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde dikerek şöyle şu kısımlarından dikerek şu kısma kadar gelelim. Evet, bu şekilde ben dikimini tamamladım. Burası ters tarafı. Şimdi düz tarafını çevirelim patiğimizi. Bakın dikiş yerlerini şu şekilde göstereyim. Bu şekilde bitmiş hali. Bakın böyle. Şimdi bunu manken ayağımıza da giydirelim. Bakın bu şekilde manken ayağımızı da rahatlıkla giydirmiş olduk. Dilerseniz şu delikli kısımlarından bağcık geçirebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde benim gibi fiyonk yapıp da süsleyebilirsiniz. Bu fiyonk yapımını da sizlere kısaca göstermek istiyorum. Bu arada taban kısmını merak eden arkadaşlarımız için bakın taban kısmı bu şekilde. Şimdi ipimi aldım. Şöyle ikiye katlıyorum. Fiyonkumuzun ne kadar büyük uzun olmasını istiyorsanız o kadar uzunlukta ikiye katlayın. Katladıktan sonra bakın bu iki ucunu şöyle düğümlüyorum.
Sonrasında bakın bu ucunu şöyle parmağıma geçirdim. Böyle bu şekilde tek ya da iki parmağınıza geçirebilirsiniz. Bu ucu da burada şöyle. Şimdi buradan şöyle burmaya başlıyorum bakın. Şöyle vuruyorum. İpimi böyle sürekli aynı yönde bu şekilde kıvırıyorum. Böyle bu tarafa doğru bakın böyle aktarıyorum. Böyle sürekli burma işlemi yapıyorum. Vurdukça bakın bu tarafa doğru bakın böyle burulmaya başladı. Bunu ne kadar sıkı vurarsanız şu fiyonklar o kadar sıkı olacaktır. Bu şekilde böyle vuralım bakın. Vurdukça zaten bakın böyle kendiliğinden böyle bu şekli alacaktır. Şimdi böyle ben vurmaya devam ediyorum. Evet bakın bu şekilde vurdum. Sonrasında iki ucunu birleştirip buraya düğümledim. Sonrasında bakın şöyle bırakalım. Bıraktığımızda zaten böyle elimizde düzeltelim. Kendiliğinden bakın böyle kordon şeklini alıyor. Bu şekilde uç kısımlarını da şöyle keselim. Bu uç kısmının da aynı olmasını istiyorsanız bunu da böyle bu şekilde düğüm yapıp şöyle kesebilirsiniz. Bu şekilde kestim bakın. Şimdi dilerseniz bunu şu delikli kısımlardan geçirip bağcık olarak da kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi fiyonk şeklinde de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle ikiye katladım. Şöyle çaprazladım. Sonrasında bakın şöyle yapıyorum. Sonrasında böyle bir iple şöyle ortasından bağlıyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle bakın denkledim. Bunu bunun üzerine attım. Şöyle. Sonrasında bunu böyle buraya getirdikten sonra fiyongu yapmış oluyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Sonrasında şu orta kısmından bir iple bağlayacağız. İstediğiniz kadar dolayabilirsiniz bunu. Sonra o ipi kestikten sonra kalan uç kısımlarıyla böyle patiğimize bağlamış olacağız. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla ipleri arkaya çekerek bu arkadan düğümlediğinizde fiyonk kısmını yapmış olacaksınız. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak örgülerimi takipte kalabilirsiniz.